Geçmişte çalıştığınız sektörleri düşündüğünüzde alternatif uyuşmazlık çözümleri bu sektörlerde sizce nasıl uygulanabilir? Bize deneyimlerinize dayanarak birkaç örnek verebilir misiniz? Ya da hangi yöntemler, hangi alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri kullanılabilir Evet. sizce? Şimdi dünya gittikçe küçülüyor ve hızlı bir şekilde de değişim yaşıyor. Kişiler, kurumlar, kuruluşlar sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmek için ya da faaliyetlerini devam ettirebilmek için bu değişimlere ayak uydurmak zorunda. Bu süreç içerisinde gerek iç gerek dış e, faktörlerin etkisiyle bir takım çalışmaların içerisine de giriyorlar. Bu çatışmaların içerisinde hızlı ekonomik sonuçlar almak zorundalar ki önlerine çıkan fırsatları hızlıca değerlendirsinler. Bu süreçlere baktığımızda ADR İstanbul platformunun bizlere sunduğu değişim, arabuluculuk, müzakere gibi faktörlerin yanı sıra son yıllarda dile gelen bu ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı ya da dindilik farklı bunları, mobbingler, bunları yöneten kolaylaştırıcılık, etkin bir çözüm önerisi. Geçmişte yaşadığımız olaylara baktığımızda üretim alanında mesela bir üretim hattınızı dışarıya vermek istiyorsunuz, outsource yapmak istiyorsunuz. Bunun için teknik ekipmanınızı ya da bazı malzemelerinizi size hizmet verecek olan şirkete veriyorsunuz. Tabii ki bu süreci tanımlıyorsunuz. Uygunsuz durumlarda nasıl çözümler gerekiyor, nasıl bu üretimin devam etmesi sağlanılıyor. Bunları sözleşmede bildiriyorsunuz, belirtiyorsunuz. Fakat buna rağmen bir takım her iki tarafında sebep olabileceği aksaklıklar çıkıyor. Bunları siz hukuki süreçlere intikal ettirdiğinizde uzun zaman alıyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Fakat bunu çözüm süreçleriyle ya da alternatif uyumsuzluk çözümleriyle ele aldığınızda daha hızlı neticeye varacaksınız. Bu da bir rekabet avantajı getirir diye düşündüm. Bu şekilde. Faydaları ne olur? Yani alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinin seçilmesinin sizce ne tip faydaları olur? Evet. Bir kere zaman, hızlı çözüm, Aha. gizlilik. Sizin sonuca hızlı erişim sağlanan sürecinizi neticesinde de tabii ki sürdürülebilirliğiniz devam ediyor. Karlılığınızda bir sıkıntı yaratmıyor. İmajınız bir kere zedelenmiyor. İtibar değil mi? İtibar, bu çok önemli. Bunları ben sayabilirim. Nazım Bey, son olarak bizle paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı videoyu bitirmeden önce? Tabii ben bu paylaşmak istediğimden önce bir şey ifade etmek isterim. Biraz önceki sorunuzda. Ferda son söyleşilerinde demişti ki arabuluculuk stratejik bir eylemdir demişti. Evet. Ben de bu fikre katılıyorum. Yani bundan sonra şirketlerin stratejik planlarında alternatif çözüm süreçlerinin ön planda yer alacağını düşünüyorum. Evet. Bunu tamamlamak, eklemek isterim. Kesinlikle. Bir hatıra, bir anekdot var mı diye sordunuz. Evet. Tabii ki geçmişe insan ister istemez geçmişe bir gidiyor. Bugünkü öğrendiklerinizi geçmişte bunların benzerliği var mıydı ya da onların o zaman nasıl çözerdik gibi bir takım hatıralarımız oluyor, anılarımız. Yıllar önce bir yönetici toplantısında biz o sene Avrupa Kalite Ödülünü kazanmış bir şirketin CEO'sunu davet etmiştik. Kendisi o başarıya giden süreci bize anlatmıştı, ilgiyle dinledik. Bir cümlesinde dedi ki bu süreç değişimdi bizim için, büyük bir değişimdi. Bu değişimi ayak uyduramayanlardan ayrılmak zorunda kaldık dedi. Bu benim kafama takılmıştı o zaman bu soru. Niye ayrılmak istediler? Bu insanlar niye direndiler? Niye değişemediler? Acaba onları eğitmek gerekir miydi? Onları dinlemek gerekir miydi? O süreçleri yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyordum. Ama bugünkü süreçlere baktığımda insanların bu tip davranışları, yani şirket yönetimi tarafından davranışlara maruz kalmaları durumunda kapılarını çalacak bir kurumlar var, süreçler var. ADR İstanbul'u ben bu platformda görüyorum. Bu süreçlere kapısını açan,
ya da onları kullanmak isteyenlere daha hızlı sonuca gideceğini ve fazla yara almadan bu sorunlarından kurtulacaklarını düşünüyorum. Bu şekilde bir anım vardı. Onu da paylaşmak istedik Çok sizinle. teşekkür ederim. Daha çok var Nazım da Bey. anlatacak. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Bugün ADR İstanbul Danışma Kurulu üyesi çok değerli Nazım Doğan'la beraberdik. Nazım Bey, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim Ben size. teşekkür ederim. Görüşmek Büyük bir üzere. zevkti benim için. Teşekkürler. Sevgiler. Sağ olun.